Herkese merhabalar. Sizlere güzel bir saç ekimi sonucu daha göstermenin günü. Ben saç ekimi uzmanı İbrahim Erayhan. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Sizlerden ricam desteklerinizin devam etmesi. Bu aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuyla abone olup kanalıma diğer gelecek bütün videolardan haberdar olabilirsiniz, bilgilendirme alabilirsiniz. Daha fazla insana daha fazla video çekip hazırlamak için bizleri de desteklemek amaçlı like'ınızı, beğeninizi isteriz, talibiz arkadaşlar. Göndermeniz dahilinde bizleri mutlu etmiş olacaksınız, desteklemiş olacaksınız. Saç ekimi noktasında araştırma yapan insanlara doğru bir adresi onlara yönlendirmek için artı bir katkınız olacaktır. Şimdi hastamızın önceki halinden hadi yaklaş bakalım. Nasıl bir durumdaymış bahsedelim. Evet, ön hattımızdan bahsedelim. Hastamız 28 yaşında, genç bir hastamız. Önden ortaya kadar bir açıklığımız var. Önden bakıldığındaki görüntümüz bu şekilde, yanlardan bu şekilde. Biz ona ön tasarımına altın oranlı pırlanta dizayn diyorum ben buna. Benim kendi sanatımdır. Kaslı bölgelerine yakın bir inebileceğimiz ama doğallığını bozmayacak bir tasarımdır. Bu şekilde bir bölümü kapatmamızı sağlamıştır. Bu dizayn çok önemli arkadaşlar. Kişiye özgü, onun kafasına özgü bir tasarım olmuş oluyor. Doğallığımızın temellerinden bir tanesi de budur. Yani standart tas gibi falan bir şeyler çizmiyoruz. Kafa yapısına uygun en güzel doğal çizgiyi kendi el sanatımla da ölçümlerle de yapmış oluyoruz. Evet, Savaş Bey'in önceki hali bu şekildeydi. Harika bir doğal ve estetik görüntüye kavuştu. Hadi onu izleyelim bakalım. Evet, 11 ay öncesi görüntümüz bu şekildeydi. Şimdi sizleri 11 ay sonrasıyla buluşturmalı. Evet, hoş geldin Savaş Bey. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Çok iyiyim hocam, sayenizde. Evet. Yani şu görseli görmenizi istiyorum arkadaşlar. Yan taraftaki tablodan mı? Evet, şimdi her zamanki yaptığımız şeyi yapacağız. Nedir o? Yakın çekimle sayın izleyicilerimizi, takipçilerimize bu detayları göstereceğiz. Saç ekimindeki doğal ön hat tasarımımız, özellikle hiç anlaşılamayan gerçek doğal dediğimiz saç ekiminde zirvelere oynamamızı sağlayan estetik doğallık. Evet, sizlerle arkadaşlar. Bunu bu kadar yakından çekmemizin bir sebebi var. Sizlere şeffaf bir şekilde doğal sanatımızı en ince detaylarına kadar gösterebilmek. Şuradan bir şöyle zoom yapalım. Sonra doğal hattımıza zoom yapalım. Şöyle aralarını da göstereyim arkadaşlar. Hani hiçbir topik falan kapatıcı kullanmıyorum. Her şey şeffaf. Doğal bir şekilde, yanıltıcı bir ürün kullanmıyoruz yani. Zaten saça dokunduğunda kendisi bile şeklini alıyor. Çok güzel bir şekilde tarzını gösteriyor. Bir de arkamızı dönelim. Evet. Burada da anlatmak istediğim şöyle biraz eğebiliriz. Güzel bir nokta var arkadaşlar. Donör bölgesinin doğal durması. Bu bölgede makyajlı mikrofoye sanatımız sayesinde anlaşılması neredeyse imkansız bir doğallıkta kalıyor. Ne diyorlar? Hani hocam buralar tavuk yolunmuş gibi oluyor falan bilmem bir şeyler. Onlar bizde olmuyor arkadaşlar. Gayet doğal, neredeyse anlaşılması imkansız dediğimiz bir tasarımda oluyorsunuz. Doğru adreste olduğunuz sürece işte böyle bir noktadan böyle bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Neden ön hat çizgimiz böyle buralarda? Kaşlarını bir kaldırabilir misin? Alın kaslarımıza bakın. Artık sınırlardayız. Buralara çok fazla yaklaşmamak lazım. O yüzden alnımızın da güzel, ideal bir seviyede olması gerekiyor.
Son kez şöyle kareye yan yana getirmiş olalım. Değişimi sizler de görün. Evet, biraz sonra kendisiyle görüşlerinizi alacağız. Konuşmamıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Tekrar hoş geldin Hoş Savaş'cığım. bulduk hocam. Sağ olun. Evet. Nasılsın? Hocam çok iyiyim yani. Şu görüntüden şu görüntüye yani şöyle bir bakınca Hatırladın mı bu eski halimizi? evet. Saçsız. Evet hocam, saçsız. Nasıl yaparız hocam? Nasıl ederiz? Doğal olur mu? Güzel olur mu? Evet çok Saçımız korkularım çıkar mı? vardı. Yani özellikle arkadaşlarım çevremde olan bayağı bir ekim yaptırdılar. Bayağı bir araştırma içerisindeydim ben de. İşte bildiğimiz reklam şeylerinde falan bayağı üst seviyelerdeyken. Evet, önüne çıkan her reklamı tıklayıp acaba Evet, bunların işlem bak- sonuçları nasıl? Doğal oluyor mu? İz kalıyor mu? Estetik mi? Değil mi? Diye sürekli Yani böyle bir... bayağı bir araştırma içerisindeydim işte. En son sizi gördüm, size inandım, güvendim, geldim. Bir de bakalım İbrahim Bey'in sonuçları nasıl? Evet. Onlar inceledi. YouTube'dan gördü, Instagram'dan gördü. Evet, Savaş Bey'in de güzel bir şekilde saçlarına kavuşmasını sağladık. Orada ilk görüşmelerimizde şunlardan bahsetmiştim. Ya İbrahim Bey, yani büyük bir arkadaş grubunun içerisindeyim. içerisindeyim. Herkes bir yerlere saç ekimi yaptırmış Yani durumda. bunun içerisinde hani bu sektörde bayağı ünlü kişiler de var. Sonuçlarını yani özellikle döner alanlı bazılarını gördüğüm zaman çok kötü oluyordum. Yani ektirmekten Böyle vazgeçecektim. parça parça yani. bir şeyler Evet. çıkarmış gibi duruyor. Orada biz makyajda mikroföy sanatı dediğimiz alım tekniğimiz var. Bu donör bölgesinden çıkartılan saçların yerleri de neredeyse belirginsiz, yani anlaşılması imkansız bir seviyede olmuş oluyor. Zaten videonun önceki halinde izlediğinizde bunları gördünüz. Hafif bir uzun kullanmak olayı tamamen artık imkansızlaştırıyor. Kısa kullanıldığında dahi çok az belirginliğimiz oluyor ama biraz uzun kullandığınızda anlaşılması Zor. imkansız. Önden bakıldığındaki doğallığını hiç anlayan Yok hocam şu an Yani mesela diyen var fotoğraf mı? çekiyoruz. Hani daha önce tanıdıklarım da var mesela. Hani bu son işte 4-5 yıl içerisinde tökülmem bayağı bir arttı. Şimdi mesela gidince yani fark etmiyorlar. Kendi saçımmış gibi sonra eski halimi gösterince bu sen misin diye bir tepki veriyorlar Evet. mesela o şekilde. yani anlaşılması çok zor bir Çok zor. estetiktesin. Neredeyse hani bunu bilmeyen bir göz, hani ya da saç ekimiyle alakalı algısı artmamış, araştırma içerisinde olmayan normal hayattaki konuştuğu çevresindeki insanların yani sana bir işlem yapıldığını yani belirginliğini sağlayacak ibareler neredeyse yok denecek seviyede. Yani şöyle söyleyeyim, kendim işte memur olduğumdan dolayı vatandaşlarla çok karşılaşıyoruz. Evet. Hani hiç öyle bir şu ana kadar bir tepki almadım. O saçınız işte hani ekilme mi diye bir tepki almadım mesela. Evet, aslında Wow. anlamış olsalar bu doğallığı falan, ya seninkisi ekim bu kadar da iyi olmaz ya da bu kadar iyi olan neresidir diye aslında Yani soracak. işte ben söylediğim zaman şok oluyorlar. Yani Evet. saç ekim dediklerim zaman saç nasıl ekim falan Hadi tepki canım, veriyor. yok Hadi artık canım falan yok mı? artık kendi saçındır bu diye tepkiler geliyor. Ne güzel. Çıkartıp gösterdikten sonra artık önceki halimizi inanıyorlardır yani. Ya hocam işte dediğim gibi ilk baştan serüveni anlatayım arkadaşlara. Tabii. Yani ilk geldiğim zaman çok korkularım vardı mesela işte saç arkası, saçın çıkmaması, mesela şey işte şöyle söyleyeyim, çevremde ektiren arkadaşlarım vardı, tiken tiken oluyordu mesela. O şekilde bir de hani ağrı eşiğim çok düşük benim, canıma çok şeyim yani. Ekilirken hani öyle çok dayanılmayacak bir acı yok mesela. Normal şekilde sadece işte anestezi yapılırken bir kısım ağrıyor. Ondan sonra normal hissetmiyorsunuz bile. Yani o Süreç boyunca hiçbir Süreç işlem boyunca- boyunca ağrı olmuyor. Aynen Sadece öyle. hani o lokal anestezi uygulanırken bir ağrımız oluyor. Onda hassas davranıyoruz arkadaşlar. Yani minimize bir şekilde o süreci atlatmanızı sağlıyoruz. Sonrasında zaten uyuşmuş oluyorsunuz ve hiçbir problem kalmıyor.
Gün boyunca da Netflix'imiz var. Netflix, işte televizyon, YouTube bunlarla ilgilendim. Zaten kafamda hani o kadar hissetmiyordum ki yani normal film izliyordum uzanmış şekilde. O şekilde yani hastane ortamı gayet stresli hocam. Bunu söylemek isterim. Yani benim de bu şekilde korkularım vardı işte hani merdiven altı mikrop ya da kapma, merdiven altı ondan sonra hani bayağı şişmeler oluyor. O şekilde gönül rahatlığıyla arkadaşlara tavsiye edebilirim yani. Evet. Yani doğru bir noktayı bulmanızdaki diğer detaylardan bir tanesi. Evet, bu sonuçlarınızı göreceksiniz, bileceksiniz, öğreneceksiniz ama yani hastane içerisinde mi? Doktorlar var mı? Asepsi, antisepsi kurallarına riayet ediliyor mu? Steril alanları bulunmakta mıdır? Bizde giydiğiniz önlük, başınızı koyduğunuz alan dahi steril. Bunlar tek kullanımlık olur ama bizde bunlar dahi steril yaptırıyorum. Birazcık obsesifim o konularda. Kendime yapılmasını istediğim şeyi hastalarıma da yapıyorum. O yüzden hiçbir şeyden ödün vermiyorum. Bütün detaylar en üst seviyede oluyor. Doğallığımız artık zaten bugüne kadar genelde zaten ifade ediyorum 25 bin üzerinde bir ameliyattan sonra, tecrübeden sonra kaçınılmaz doğal bir sanatınız sizin de oluyor. Siz de doğal bir sonuca kavuşmak istiyorsanız başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Hangi bölgelere ekim olur, kaç bin graftik çalışmanız olacaktır ve fiyatımız ne olacaktır? Sizleri bilgilendiriyor olacağım. Biraz başvurular yoğun oluyor, dönmekte zaman alabiliyor. Sadece bir sabretmenizi istiyorum. Çünkü mutlaka ama mutlaka ben size dönüş yapıyorum. Bizzat benim tarafımdan nasıl bir işlem yapılacağını detaylarını alıyorsunuz. Bu arada bu tarz videoların gelmesi için, daha fazla videoya ulaşmak için abone olabilirsiniz, beğeni gönderebilirsiniz, yorumlarda düşüncelerinizi, hissettiklerinizi yazabilirsiniz. Oradan da hepinize cevap veriyorum. Cevapsız kimse kalmıyor arkadaşlar. Bunları da belirtmiş olalım. Evet. Yani lokal anesteziden bahsettik. Sürecimizden bahsettik. Evet. Güzel bir işimiz, sanatımız var. Birçok arkadaşım var. Çok güzel işler çıkartan. Hepsini buradan da tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Ama doğru bir adresi bulmanız kıymetli arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız zaten bu işi sanat olarak yapanlardan bir tanesine denk gelmişsiniz demektir. Bunu da zaten diğer videolarımı izledikçe daha net anlayacaksınız. Daha doğru bir adres olduğumuzu farkına varacaksınız. Evet. Böyle senin özellikle belirtmek istediğin başka yani şeyler varsa Savaş'cığım dinleyebiliriz. Arkadaşlara genellikle yani böyle korkusu olan, gelmek isteyen, işte çekinen arkadaşlar olursa yani gönül rahatlığıyla gelebilir. Her şekilde güven, sağlıklı ve stresli ortam olduğunu kendi gözleriyle görebilir. Sonucunu da yani yaklaşık 6-7 ay sonunda rahat bir görünüme kavuşum oluyor. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katkınla hocam. birçok insan hani saç ekimini doğal nasıl olur onları da görmüş oldu. Yani ben size çok yani inanın şu an vermiş olduğunuz mutluluğu anlatamam yani o şekilde söyleyeyim arkadaşlara. Evet. Çünkü hani bir baktığım zaman fotoğraflara o halden bu hale gelmek. Eski genç, daha genç ve dinamik zaten geçsin de ama daha dinamik ve etkili bir daha iyi görünme yani şansınızı evet. Geciktirmeyin ya da kaybedilmiş bu tabloyu yeniden kazandığımızda mutluluğun kelimeyle ifadesi ben size olmuyor. o yüzden çok teşekkür ederim. Evet. Elinize sağlık. Yani ben görmüş olduğum ilgi alaka çok iyi. Evet. Hastane ortamı gayet stres, yani çok iyi bir ortam hocam. Yani biz işi ticaret kısmını birazcık geri plana baktık. Artık dostluk, muhabbetlik boyutuna geçiyor. Daha butik ve özel işler yapıyorum. Yani günlük 15-20 hasta değil de günlük 3 ya da 4 hasta yapıyorum. Herkes mutlu, biz mutluyuz. Çok yorulmamış oluyoruz. Onlarla da tam ilgilenmiş oluyorum. Sonucunda da böyle keyifle izleyeceğimiz videolar ortaya çıkıyor. Ben tekrardan geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet sayın takipçilerim, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Herkese
hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.